İpek, Fırfır ve Kırmızı Top. Yazan ve seslendiren Ceyda Akel. Fırfır'ı hatırladınız mı? Bu ses onun miyavlamasıydı. Fırfır, yeşil gözleri iki misket gibi parlayan, kuyruğunu fır 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 sallayan düpedüz tekir bir ev kedisi. Fırfır bir anne, bir baba ve küçük kızları İpek'le, bir de kendi kurallarıyla birlikte yaşıyor. İpek ve Fırfır bugün kırmızı bir topla oynuyorlar. Bu oyun nasıl başladı? Hadi birlikte dinleyelim. İpek'in oyuncak kutusunda pofuduk ayılar, rengarenk legolar, uzun kuyruklu uçurtmalar vardı. Ama içlerinden bir tanesi hepsinden özeldi. Kıpkırmızı parlak bir top. Bu top hafif mi hafif, ışıl ışıl parlayan, sektikçe neşeli sesler çıkaran, oynaması çok eğlenceli bir toptu. İpek bu topu zıplatmayı çok severdi. Fırfır da topun peşinden koşmaya ve onu ağzında taşıyarak evin içinde turlar atmaya bayılırdı. Bir sabah İpek işte bu kırmızı topla oynuyordu. Topu bir eliyle atıp diğer eliyle yakalıyor, neşeyle kıkırdıyordu. O sırada Fırfır koltukta uyukluyordu. Topun çıkardığı komik sesleri duyunca Fırfır'ın gözleri aralandı. Meow. Sessizce koltuğun arkasına saklandı ve bir o yana bir bu yana hareket eden topu takip etmeye başladı. Fırfır için o top dünyanın en büyük avıydı ve İpek topu havaya attığı anda Fırfır poposunu salladı ve bir yay gibi fırladı. Minik patileriyle topu havada kaptı. "Meow!" dedi gururla. "Yakaladım seni küçük kırmızı hiyav." İpek şaşkınlıkla "Fırfır, ama onunla ben oynuyorum." diye seslendi. Ama Fırfır ağzında kırmızı topla bir rüzgar gibi evin içinde koşmaya başlamıştı bile. Koridordan salona, salondan mutfağa, mutfaktan banyoya ve yine koridora. Sanki bir koşucuymuş gibi topu hızla kovalıyordu. Annesi kafasını şöyle bir uzatıp İpek'e baktı. Fırfır topun peşinde, İpek de Fırfır'ın peşinde koşuyordu. "Fırfır bekle, ver topumu." "Meow." Yani "hayır" dedi Fırfır. Ağzında top, kuyruğu fır 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 sallanarak dört dönüyordu. İpek'in canı bu duruma biraz sıkıldı. Hem koşmaktan yoruldu hem de topu alamadığı için sinirlendi. Gözleri doldu ve dudakları büzüldü. "Fırfır çok yaramazsın," dedi kendi kendine. Annesinin yanına gitti. "Fırfır topumu vermiyor ki," diye ağlamaya başladı. "O kırmızı top en sevdiğim oyuncak." Annesi İpek'in küçük ellerini tuttu ve onu kucağına oturttu. "İpekciğim," dedi sevgiyle. "Biliyorum o topu çok seviyorsun. Fırfır da o topu çok seviyor olmalı. Senin gibi. Bazen en sevdiğimiz şeyleri paylaşmak zor geliyor, değil mi?" İpek başını salladı. "Evet, o benim topum," dedi. "Evet, o senin topun," dedi annesi. "Peki Fırfır'ın hiç kendi topu var mıydı?" İpek düşünmeye başladı. Fırfır'ın kendi oyuncakları vardı. Tüylü fareleri, pofuduk topları. "Var," dedi İpek. "Ama onlarla oynamıyor, benim topumla oynuyor." "Belki o da senin gibi kırmızı topuna bayılıyordur. Çünkü o top çok eğlenceli." "Evet, hiçbiri o kadar zıplamıyor," dedi İpek. Fırfır'ın neden o topta bu kadar ısrar ettiğini şimdi biraz daha anlamıştı. Annesi belki de
O topla sırayla ya da beraber oynayabilirsiniz. Fırfırla oynamak hoşuna gider mi? Evet, Fırfır çok komik bir kedi. Öyleyse ona beraber oynamayı gösterebilirsin. Kediler çok zeki hayvanlardır İpekçim. Hele Fırfır. Bence ona anlatırsan kesin anlar. İpek düşündü. Birden aklına bir şey geldi. Hızla oyuncak kutusuna koştu. Fırfır'ın çok sevdiği çıngıraklı faresini buldu ve koşarak Fırfır'ın yanına gitti. Fırfır, Dedi İpek. Sesini olabildiğince nazik ve anlaşılır tutmaya çalıştı. Fırfır, bak buraya. Miau, dedi Fırfır. Fırfır İpek'in ve faresinin sesini duyunca kulaklarını dikti. Yeşil gözleri merakla parlıyordu. Bak, bu fare senin. Dedi İpek. Sonra kırmızı topu işaret etti. Ama bu kırmızı top benim ve onu seninle paylaşabilirim. Biraz ben oynayayım, sonra da sen oyna. Olur mu? Ve fare oyuncağı Fırfır'a fırlattı. Fırfır hemen fareye koştu. Yeni av. İpek de kırmızı topu aldı ve o da topuyla oynadı. Sonra topu Fırfır'a doğru yuvarladı. Fırfır yakala. Fırfır kendine doğru zıp 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 gelen bu ava hemen atladı ve yine keyifli bir kovalamacaya başladı. Ama bu sefer İpek'le birlikte. İpek Fırfır'ın topu kovalayışını izleyip kahkahalarla güldü. Artık bir İpek atıyordu, bir Fırfır kovalıyordu. Bir Fırfır atıyordu, bir İpek kovalıyordu. Kahkahalar ve miyavlamalar birbirine karıştı. O günden sonra Fırfır ve İpek'in sadece kırmızı topları yoktu. Artık beraber paylaştıkları bir oyunları da vardı. Sadece onlara özel neşeli bir oyun. Birlikte yaptıkları bir sürü güzel şeyden biri. Peki senin en sevdiğin oyuncağın ne? Bir top, bir peluş tavşan, bir Lego ya da araba, belki de bir bebek. Fırfır onu alıp oynamaya başlasa, sen ne yapardın? Fırfır, buraya gel. Meow. Şimdilik veda vakti. Görüşürüz.